Doğu Türkistan görkemli bir tarihe sahip, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri olan ormanları, çölleri, otlak alanları ve birçok önemli değerleriyle birlikte adeta Avrasya'nın kalbi olarak nitelendirilebilecek bir bölge. Doğu Türkistan yetiştirmiş olduğu Müslüman devlet adamları, İslam alimleriyle birlikte İslamiyet'in yaygınlaşmasında çok önemli bir yere sahip bir bölge. 1870'li yıllarda Çin, Rusya ve İngiltere'nin baskısından bunalmış ve hilafete bağlılığını bildirmiş, Osmanlı tarafından da destek görmüştür. Bu kısa süreli refah maalesef Çin işgaliyle son bulmuş. 1933 yılına geldiğimizde Doğu Türkistan devlet kurarak bağımsızlığını ilan etmiş ancak bir yıl sonra işgale maruz kalmıştır. 1944 yılında tekrar bağımsızlığını ilan etmiş ancak aradan geçen 5 yıl sonra yani 1949 yılında Filistin'in İsrail tarafından işgal edilişinden bir yıl sonra Çin tarafından işgal edilmiş ve hala işgal devam etmektedir. 1980 yılına kadar yapılan zulümler, işgal dolayısıyla yaşananlar dünya kamuoyuna anlatılamamıştır. Ancak haberleşmenin gelişmesiyle birlikte yavaş yavaş orada yaşananlar dünya kamuoyuna duyurulmaya başlanmış. Ancak gerekli desteği bulamamışlardır. Doğu Türkistan 35 milyon Müslümanın yaşamış olduğu adeta açık bir hapishane. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük hapishanesi diyebiliriz. Her yerde adım başı arama noktaları, sokakta gezen silahlı askerler, zırhlı araçlar, çevirme noktaları, üst aramaları, araç aramaları, sürekli sizi takip eden kameralar, hızlı yürüdüğünüz zaman sizi tespit eden yazılımlar, aracınızı yanlış yere park ettiğinizde yine sizi tespit eden yazılımlar. Bu şekilde sürekli gözetim altındasınız. İşçilerin kullanmış oldukları aletler bile sisteme kaydediliyor. Yaşananlar sadece bunlarla sınırlı mı? Tabii ki değil. İnsanın kabul edemeyeceği birçok olay yaşanıyor. Tabii bunları sizlere anlatmadan önce orada yaşanan güncel olaylarla ilgili kısa bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Doğu Türkistan'da ne Ramazan, ne Cuma, ne namus, ne din, ne iman, hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Doğu Türkistan'dan Müslüman Türklerin namusu, inancı, bütün hürriyetleri ayak altı edildi. Ey insanlık alemi, ey İslam alemi, ey Türk dünyası, neredesiniz? Hani Mısır için, Filistin için, Irak için seslenen kardeşlerimiz, oradaki mazlumlara sahip çıkan ülkeler, devletler, insanlar, devlet başkanları, Doğu Türkistan Müslüman değil mi? Doğu Türkistan Türk değil mi? Doğu Türkistan mazlum değil mi? Bugün Doğu Türkistan'da milyonlarca kardeşimiz kamplarda, cezaevlerinde, evlerinde. Tabii yaşananlar sadece bunlarla sınırlı değil. Doğu Türkistan 1949'dan beri asimilasyon politikasına maruz kalıyor. Çin özel olarak aileleri Doğu Türkistan'a gönderip onlara özel teşvik politikası uyguluyor. Doğu Türkistan'daki bu zulümden kaçmak isteyen Uygurlular çevre ülkelere, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelere kaçıyorlar. Ancak burada her an iade edilme endişesiyle birlikte yaşıyorlar. İade edilenler de en hafifinden 15 yıl hapse maruz kalıyorlar. İşkenceye maruz kalıyorlar, idam ediliyorlar. Kendilerinden haber dahi alınamayanlar oluyor. Böyle bir atmosferde yaşanıyorlar. Ramazan ayına özel bira içme festivalleri düzenleniyor. Kendi sağlığı için içki içmeyi reddeden insanlar rejim düşmanı olarak ilan ediliyor. Camilerin etraflarına Allah size ekmek vermez gibi aşağılayıcı ifadelerde bulunan afişler asıyorlar. 15-22 yaş arasındaki kızlar iş bulma ve zenginleşme bahanesiyle Çin'in iç bölgelerine getiriliyor. Ve bunlar devlet mafya işbirliğiyle birlikte fuhuş tuzağına düşürülüyorlar. Bunun sayısında 1 milyon civarında olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar 35 milyon Müslümanın katledildiği söyleniyor. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısının 60 milyon olduğu düşünülürse yani nasıl bir zulüm uygulandığı hayal bile edilemez. Yine toplama kamplarındaki, hapishanelerdeki insanların organları organ mafyalarına satılıyor. 5-15 yaş arasındaki İslam eğitim almış gençler tespit edilip onlar İslam'a karşı bir ideolojiyle yetiştirilmek üzere kamplara getiriliyor. Doğu Türkistan'da yaşanan en çirkin ve en aşağılayıcı son politikada yine biraz önceki videoda değinilen Kardeş Aile Projesi adı altında bir aşağılık proje. 200 bin civarında Çin Komünist Partisi üyesi Doğu Türkistanlı ailelerin yanında zorunlu misafir olarak kaldırılıyorlar. Tabi Doğu Türkistanlı ailelerin yanında bulunan erkekler toplama kamplarına alınıyorlar. Sadece kadınların yanına bu ÇKP üyeleri 2 ayda 5 gün olmak üzere zorunlu olarak misafir ettiriliyorlar. Kabul etmeme şansınız yok maalesef.
Peki Doğu Türkistan'da bu kadar zulüm olurken Çin bunu nasıl gizliyor veya dünya kamuoyuna bunu nasıl lanse ediyor? Ona da biraz değinelim. Misal geçtiğimiz günlerde Çin Doğu Türkistanlı öğrencilere iftar programı düzenliyor. Yani kendi ülkelerinde Doğu Türkistan'da Ramazan'da oruç yasakken, bira içme festivalleri düzenlenirken Türkiye'de Doğu Türkistanlı öğrencilere iftar programı düzenliyor. Yani şirin gözükmeye çalışıyor. Doğu Türkistanlı öğrenciler de kendi ailelerinin başına bir şey gelmesinden endişe ederek maalesef bu programlara katılıyorlar. Dünya siyasetine baktığımız zaman kardeş aile projesini sanki iki halkın uyumlaştırılması gibi lanse ediyorlar. Çeşitli dönemlerde Doğu Türkistanlı Müslümanlara karşı askerleri sivil kıyafetle giydirip toplu katliamlar gerçekleştiriyorlar ve bunu sanki toplumsal yani etnik bir kavgaymış gibi lanse ediyorlar. Türkiye ile Doğu Türkistan arasında olan kardeşlik bağlarını zedelemek için bazı teröristleri Uygur Türk'ü olarak gösterip Doğu Türkistan'la aramızdaki o derin bağları zedelemeye çalışıyorlar. Reyna olayında olduğu gibi. Öncesinde Uygurlu bir terörist olduğu lanse edildi. Ardından yalan olduğu anlaşılmış oldu tabii ki. Doğu Türkistan'ın ekonomik özelliklerine baktığımız zaman, yani yeraltı ve yerüstü zenginliklerine baktığımız zaman Çin'in neden bu kadar işgal için direttiğini çok daha iyi anlayacağız. Doğu Türkistan 2600 ila 3400 saat civarında yılda güneş alan bir bölge. Çin bölgesinin en fazla güneş alan bölgesi. Yine yüksek dağlarının da etkisiyle birlikte rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi için çok önemli bir bölge. 21. yüzyılın Kuveyt'i olarak, yani yer altındaki petrol kaynaklarından dolayı 21. yüzyılın Kuveyt'i olarak nitelendirilen bir bölge. Geniş petrol rezervlerine sahip olduğu düşünülen Doğu Türkistan'da şu anda 10,7 milyar ton petrol kapasitesi olduğu tahmin ediliyor. Jeologların şu ana kadar yapmış oldukları araştırmalarda ise 300 milyon ton petrol ve 220 milyar metreküp doğalgaz kapasitesi olan 13 yatak ortaya çıkarıldı. Bunların yanında kömür ve bakır yatakları bulunuyor. Bunlar da Çin ekonomisi için vazgeçilmez unsurlar. Çünkü Kızıl Çin topraklarında çıkarılan 148 çeşit madenin 118 çeşidi Doğu Türkistan topraklarında yer alıyor. Bu da Çin'in toplam maden ocaklarının %85'ini oluşturuyor. Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulmün temel nedenini bu ekonomik nedenlerin oluşturduğunu anlamak çok kolay. Evet, sonuç itibariyle Doğu Türkistan 1949'dan beri işgal altında. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sürekli sömürülüyor. Orta Doğu'da Filistin neyse Asya'da da Doğu Türkistan odur. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Unutmayalım ki zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Bir güneş doğarak coşuyor.